yünlü mamut. Düşünsenize, sadece bu iki kelime bile aklımıza anında buzla kaplı devasa bir dünyayı getiriyor. Peki ya size bu efsanevi canlıyı geri getirebileceğimizi söylesem? Hem de bilim kurgu filmlerinde değil, tam da günümüz laboratuvarlarında. İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Acaba gelecek o tüylü geçmişe mi dönüyor? Gelin, nesli tükenmiş türleri diriltme fikrinin bilim kurgudan gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte inceleyelim. Yol haritamız da hazır. Önce o büyük hayalle, yani mamut rüyasıyla başlayacağız. Sonra ilginç bir şekilde kanıtları küçücük bir farede arayacağız. Ardından asıl büyük zorluklara, yani odadaki o kocaman file bakacağız. Sonrasında ise kendimize şu soruyu soracağız: amaç bir hayran mı, yoksa bütün bir ekosistem mi? Ve en sonunda da bu diriltme oyununun kurallarını masaya yatıracağız. Hadi, ilk bölümle başlayalım. Mamut rüyası. Bakın, çok yakın bir zamana kadar nesli tükenmiş bir canlıyı geri getirmek tamamen hayal ürünüydü. Filmlere konu olacak bir şeydi. Ama genetik teknolojisindeki, özellikle son yıllardaki o akıl almaz ilerlemeler bu rüyaya artık ciddi konuşulan bilimsel bir ihtimale dönüştürdü. Geldik ikinci bölüme. Kanıt farede. Peki bu kadar devasa bir hayali gerçekleştirmeye nereden başlarsınız? Aklınıza ilk fil geliyor, değil mi? Ama hayır. Cevap çok daha küçük, çok daha yönetilebilir bir canlıda gizli. Bilim insanları ilk adımlarını bir laboratuvar faresiyle atıyor. Peki bu yünlü fareyi nasıl inşa ediyorlar? Aslında süreç şöyle işliyor. Önce mamutları o dondurucu soğuğa karşı koruyan kilit genleri tespit ediyorlar. Sonra CRISPR gibi artık hepimizin aşina olduğu o gen makaslarını kullanarak bu genleri fare DNA'sına yerleştiriyorlar. Ve son olarak da ortaya çıkan farelerde gerçekten de o uzun, gür tüyler veya farklılaşmış yağ metabolizması gibi mamut özelliklerinin olup olmadığını kontrol ediyorlar. Ama burada bir şeyi netleştirmemiz lazım. Bu yaratılan şey minyatür bir mamut falan değil. Hayır. Bu bir kavram kanıtı. Yani asıl amaç fil gibi büyük, karmaşık ve üremesi yıllar süren bir canlı üzerinde deneme yapmadan önce kullanacağınız genetik mühendisliği tekniklerinin işe yarayıp yaramadığını hızlı ve ölçeklenebilir bir modelde test etmek. Bir nevi prova gibi düşünebilirsiniz. Ve üçüncü bölüm, odadaki fil. Yani fareden mamuta o devasa sıçrama. İşte şimdi işler gerçekten ciddileşiyor. Fareden elde edilen başarı ne kadar heyecan verici olursa olsun, önümüzde akıl almaz büyüklükte biyolojik ve lojistik engeller var. Bakın, o bahsettiğimiz yünlü fare deneyinde mamuta ait özellikler için fareye aktarılan gen sayısı sadece 7. Yanlış duymadınız, yalnızca 7. Öte yandan gerçekten işlevsel, ekosistemde bir rol oynayabilecek bir mamut benzeri yaratmak için binlerce genin başarıyla tasarlanması gerekiyor. 7'ye karşı binlerce. Aradaki ölçek farkını görebiliyor musunuz? İşte zorluk tam da burada başlıyor. Bu tablo aslında projenin ölçeğini inanılmaz net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir tarafta fare modeli var, hızlı yürüyor, birden çok yavru veriyor ve etik kaygılar nispeten daha düşük. Diğer taraftaysa taşıyıcı anne olacak fil var. Ergenliğe ulaşması 10-12 yıl sürüyor, her hamilelikte sadece tek bir yavru doğuruyor ve tabii ki bu süreçte hayvanın refahı ile ilgili çok ciddi etik endişeler ortaya çıkıyor. İşte bu biyolojik gerçekler projenin belki de en büyük engelleri. Şimdi geldik dördüncü bölüme. Bir hayvan mı yoksa bir ekosistem mi? Artık teknik nasıl yaparız sorusundan çok daha derin, çok daha felsefi bir neden yapıyoruz sorusuna geçiyoruz. Yani tüm bu çabanın nihai amacı ne? Bu noktada Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin, yani IUCN'in kullandığı çok önemli bir terim var: vekil tür. Ne demek bu? Bu, nesli tükenmiş bir türün birebir kopyası değil, onun görünüşünü, davranışlarını ve ekolojik rolünü temsil edecek bir ikame demek. Yani aslında amaç, mükemmel bir kopya yaratmak değil, işlevsel bir eşdeğer oluşturmak. Beklentileri doğru ayarlamak için bu ayrım gerçekten çok kritik. Peki ama neden bir vekil tür yaratmak isteyelim ki? İşte projeyi savunanların temel argümanı burada ortaya çıkıyor: ekolojik faydalar. Amaçlarının biyoçeşitliliği onarmak, ekosistemin işlevini ve direncini artırmak ve en önemlisi o tür yok olduğu için kaybolan ekolojik rolleri yeniden canlandırmak olduğunu söylüyorlar. Yani mesele sadece bir hayvanı geri getirmek değil, onun ekosistemde bıraktığı o devasa boşluğu doldurmak. Ve geldik 5. son bölüme. Canlandırmanın kuralları. Burada potansiyel faydaları o büyük risklere karşı dengelemek zorundayız.
Çünkü bu kadar güçlü bir teknolojiyi öyle başıboş bırakamayız, değil mi? Mutlaka bir etik çerçeveye ihtiyacımız var. IUCN de zaten bu tartışmayı çok güzel özetliyor. Madalyonun bir yüzünde potansiyel faydalar var. Biyoçeşitliliği onarmak, mevcut türler içinde kullanılabilecek teknolojiler geliştirmek, halkın doğa korumaya ilgisini çekmek gibi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Akıl almaz maliyetler, hayvan refahı ile ilgili kabul edilemez sorunlar, yarattığınız türün istilacı olma riski ve öngöremediğiniz ekolojik etkiler. IUCN raporundan alınan bu görsel o vekil kavramını ve meselenin karmaşıklığını bir kez daha tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bu, laboratuvarda farklı türlerin parçalarından bir araya getirilmiş bir kolaj gibi. Kusursuz bir diriliş değil, işlevsel bir eşdeğer. Ve işte belki de tüm bu tartışmadaki en kritik mesaj IUCN'den geliyor. Öncelik her zaman mevcut biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi olmalıdır. Yani diyorlar ki ne yaparsanız yapın, nesli tükenmiş türleri geri getirme çabaları asla ve asla şu an hayatta olan türleri koruma çabalarının önüne geçmemeli, onların kaynaklarını tüketmemeli. Peki, tüm bunların sonunda dönüp dolaşıp aynı soruya geliyoruz. Biz gerçekte ne inşa ediyoruz? Geçmişin tozlu sayfalarından çıkmış bir ikonu mu, yoksa geleceğin ekosistemini şekillendirecek bir mühendisi mi? Belki de asıl mesele tam da burada gördüğümüz gibi bir ikonu diriltmek değil, onun yerine işleyen, sağlıklı bir ekosistem kurmaktır. İşte bu fikir, tüm bu de-extinction tartışmasını bambaşka bir çerçeveye oturtuyor ve bizlere üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken çok güçlü bir mesaj bırakıyor.